Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Ben balık sevmem ki diyenlerin bile çok severek yiyeceği bir balık tarifim var. Bu sene palamutlar bol, İnşallah hem de çok uygun. Buzdolabımızı, buzluğumuzu bunlarla dolduralım. Ben doldurmaya başladım bile. Şimdi size buzluktan çıkarttığım balığı nasıl kolayca temizliyorum hem onu göstermek istiyorum. Burada hem bir tane 800 gramlık bir tane de 450 gramlık yaklaşık 1,5 kilo gibi palamut balığım var. Yaklaşık 4-5 kişilik aile içinde yeterli gelecektir. Buzu hafif çözüldükten sonra, biraz çözüldükten yani bıçak üzerinde işleyebildikten sonra bu şekilde önce başını alıyorum. Gerisini temizlemenin, buzluktan çıkan palamutla içini temizlemenin kolay bir yöntemi var. O da şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bir parmak kalınlığında kesiyorum. Şu yüzgeçlerini kesmeyi unutmuşum, sonradan kestim. Bu içi parmağınız yardımıyla bu kadar kolay çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz kan zannettiğimiz şeyler de aslında balığın böbrekleri. Onlar da bir böyle bıçak ya da soyacağın ucuyla, üçgen uçla birlikte çok kolay çıkıyor. Bir kere henüz tam çözülmediği için sağına soluna balığın bulaşmıyor. Daha kolay rahat çözülüyor. Bunları bu şekilde içlerini temizledikten sonra musluk suyunun altına değil de her zaman tuzlu suda balığı yıkamak lazım. Ee, Bayağı böyle tuzlu soğuk suyun içine temizlemiş olduğum balık dilimlerini atacağım. Hızlıca yıkayacağım. Sakın suyun içinde balığı fazlaca tutmayın. Bu önerilen bir şey değildir. Ee, Çabucak da çözülecektir geriye kalan kısmı ve ben diğer malzemeleri hazırlarken tuzlu sudan çıkmış olarak beni bekleyecekler. İçindeki bu kanlı kısmı bırakanlar da var. Hani onlar bir zarar etmez gibi. Ben sevmiyorum. Biraz acı oluyor oraları. O yüzden ben kolayca bu şekilde çıkardım. Diğer küçük balığımı da aynı şekilde dilimleyip temizliyorum. Bazı balıklar tuzlu soğuk suda bekletildiği zaman daha böyle çıtır bir kabuğu olur kızartırken. Özellikle tavada yapacağınız hamsiler, istavritler için bu geçerli. Böyle bir yarım saat kadar hatta buzdolabında tuzlu soğuk suda bekletirsiniz. Gerçekten içi helva gibi dışı da çıtır olur. Fakat palamut öyle değil. Direkt ete nüfuz ettiği için tuzlu su. Ette parçalanmalar olacak ve tadını bozacaktır. O yüzden hızlıca yıkıyoruz ve asla normal musluk suyuyla yıkamıyoruz. Her zaman tuzlu suda yıkıyoruz. Onları güzelce süzgecin üzerine koydum ve ben alt yatağını hazırlamaya başladım. 2 tane orta boy mor soğanım var. Elbette ki beyaz soğan da kullanabilirsiniz ama mor soğan balığa çok yakışır. Bu şekilde bir silencer kullandım, yani doğrayıcı kullandım ki her biri aynı boyutta olduğu zaman aynı anda pişecekler demektir. Şöyle halkaları birbirinden ayırarak geniş bir tepsinin altına ilk olarak soğanları dizmekte başlıyorum. İyi de Tuğbacığım, bu bildiğimiz bizim buğulama mı diyeceksiniz. Aslında bu buğulama tarzında yapılıyor fakat bunun sosu çok özel. Hemen bahsedeceğim. Fırında değil, ocağın üzerinde kısık ateşte pişireceğiz. Fırına girmeden, üzeri kızarmadan böyle bir daha altındaki su helmelenecek, patatesin nişastası sayesinde tabii. Bunu da silencer'dan geçirdim. Bu sayede dediğim gibi her biri aynı ölçüde oluyor. Dilerseniz ay ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Balığınızın ne kadar hızlı pişeceğini aslında patatesler belirliyor. Patateslerin boyu, fazlalığı, kalınlığı belirliyor. Çünkü soğanın ve balığın canı yoktur ateşin üstünde. Hemen pişer. Buradaki bu geçirgenliği patates sağlıyor. Biz bu tarifi ekmeksiz yediğimiz için çok böyle altındaki o patatesin tadına doyamadığımız için bol bol patates doğradım. Evinizde varsa mutlaka yeşil soğan ilave edin derim. Yeşillikler çok yakışıyor. Böyle birkaç dal yeşil soğanı doğrayıp aralarına ilave ettim. Şimdi normalde tariflerde görmediğiniz bir malzeme gelecek. Çok da yakışan bir malzeme gelecek. Ve evet, zeytin. Zeytinyağı yakışır da zeytin yakışmaz mı? Balığın yanına böyle bir hafif ağzınıza tuzlu bir şey attığınızı düşünün. O lezzeti patlatıyor. İşte o zeytin. Biraz böyle çekirdeklerinden ayıkladığım zeytinleri balıkların, hatta şu çıkarttığım boşluk taraflarına sokuyorum ki böyle lezzeti oradan girsin diye.
Üzerine serpiyorum ki fazla koyun, çok seveceksiniz. Siyah zeytinle beraber birkaç malzemeyi daha içine ilave edeceğim. Bunlardan bir tanesi limon ama önce sosunu hazırlayalım. Domates suyu ilave ediyorum. Böyle bir karıştırma kabına yaklaşık bir su bardağı kadar domates rendesi ya da konserve de olabilir. Şimdi içine zeytinyağı ilave edeceğim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı yeterli gelecektir. Balıklar biraz yağlıysa hatta kısadabilirsiniz. Balık yağını da dibine salacağı için. Baharat olarak karabiber içine ilave edeceğim. Bir tane böyle büyük bir limon olursa iyi olur. Çünkü limon suyu buna çok yakışıyor. Biraz tuz ilave ettikten sonra bir adet sulu limonu içine tamamen sıkıyorum. Limonu hem üzerine dizeceğiz hem de o limon suyu asidini şöyle bir domatesle ve diğer malzemelerle birlikte sosun içine katacağız. Evde varsa çok iyi olur. 2 yemek kaşığı kadar soya sosu balığa tavuğa çok yakışır. Ve nar ekşisi, ekşiliği tamamlamak için 2 yemek kaşığı da nar ekşisi içine ilave ettim. Şimdi sarımsağı hem içine ezeceğim hem de kabuklu olarak aralarına koyacağım. 2-3 diş sarımsağı böyle bir eziciyle eziyorum ve sosun içine karıştırıyorum. 3 diş sarımsağı da ortadan ikiye böleceğim. Kabuklarıyla beraber balıkların aralarına sokacağım. Balık tavam neredeyse hazır. Şimdi gördüğünüz gibi son olarak sarımsakları ve sosu üzerine ilave edeceğim. Limon dilimlerini balıkların üzerine gelecek şekilde ince ince dilimleyeceğim. Ve üzerini yağlı kağıtla kapatmanıza gerek yok. İyi örtülen bir kapağı varsa tavanızın, ama hava çok fazla çıkartıyorsa yağlı kağıtla üzerine bir böyle bir bariyer de yapabilirsiniz. Buğusunu kaybetmemesi için. Bu balığı böyle bol sulu suyuna banılacak şekilde yapmanın yolu altındaki patatesi benim kadar çok tutmamak ve biraz da su ilavesinde bulunmak. Ben içine dışarıdan su ilave etmedim. Çok daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Ve patatesi de bol tuttum ekmeksiz yediğimiz için. Eğer patatesi siz de bol seviyorsanız benim gibi bir yarım çay bardağı içine su ilave edebilirsiniz. Ocağı önce harlıda, yani gayet kızgın bir ateşte kaynayana kadar, sonra altını kısacağım. Yaklaşık 40 ila 45 dakika boyunca gözetimli olarak pişireceğim. Tüm sebzeler suyunu saldılar. Domates de tabii suyunu saldı. Dibine doğru böyle bir su görebiliyorsunuz gözünüzde. Yine dediğim gibi mutlaka kontrol edin. Suyunuz eğer fazla buharlaşırsa dipten yanar. Aman ha, gözünüzden kaçırmayın. Balığım pişti. Yaklaşık 40 dakika kadar oldu. Dediğim gibi patatesin kalınlığı ve çokluğu ve balığınızı ne kadar kalın doğradığınız zamanını değiştirecektir. Ona göre mutlaka siz de kontrollü bir şekilde pişirin. Piştikten sonra altını kapatıp maydanozunu koyup kapağı kapatacağım. Şöyle 5 dakika boyunca onu demlenmeye bırakacağım. Demlendikten sonra o maydanozun yeşiliyle birlikte servis yapabilirsiniz. Serviste hemen size şöyle bir yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Palamut pişirdim fakat balık pişirdim fakat evim kokmadı diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Gerçekten hiç kokusu olmuyor, dumanı olmuyor. Çok sağlıklı çünkü yağın içinde pişmiyor. Hani palamutu tava sevenlerin dahi, palamutu tavada en çok sevenlerin dahi bayılacağı bir tarif ki ben çok balık sevmememe karşın bu tarz tavada ya da fırında pişirildiği zaman çok daha fazla beğeniyorum. İçindeki sebzelerin tadında da olsa gerek, dibindeki soğan tamamen karamelize olmuş ve böyle tatlı tatlı bir suyu var dibinde. Tüm sebzelerini, zeytinlerini, yeşil soğanlarını, balıklarını bayıla bayıla yediğimiz bir tarifti. Umarım sizler de bu ekşili palamut tarifini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Kıvam göstereceğim diye şöyle çatalla size gösterirken bir baktım kaptırmışım. Tabağın sonunu getiriyordum artık. Kendimi uyardım da bıraktım. Yeni yeni tariflerde, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.